Hepinize merhabalar. Şimdi Moskova Savunma Üniversitesi'ne geldik. Buraya gelmeniz için Ozernaya metro durağında inmeniz gerekiyor. Bu müzede video çekmeme izin veren Oleg Vyacheslaviç beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Müze Moskova Savaşı'na ve başkentin savunucuları anısına yapıldı. 1941 yılında Sovyetler Birliği'nin savunma hatları buradaydı. Müzede Moskova savunmasına katılanların silahları, resimleri ve kişisel eşyaları dahil birçok şey yer alıyor. Müzeye gelmeden önce, daha doğrusu müzeye giriş yapmadan önce sizi bu silahlar karşılıyor. Ve müzenin girişi de burası. Yani bu kapıdan giriyorsunuz. Ve şimdi müzeye girdik. Müzeye giriş ücreti 350 ruble. Şimdi burada Almanya Sovyetler Birliği'ne 2. Dünya Savaşı sırasında saldırdığında Sovyetler Birliği'nin kullandığı silahları görüyorsunuz. Daha doğrusu topları görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz şey eski bir paraşüt yukarıdaki. Burada da bir maket bomba var. Bu görmüş olduğunuzda eski bir projektör. Ve bu projektör o dönemde 2 kilometreye kadar aydınlatabiliyordu. Şimdi burada maket bir uçak görüyorsunuz. Üstünü örtmüşler. Şimdi burada 2. Dünya Savaşı sırasında doktorların giydiği kıyafeti görüyorsunuz. Kıyafetin hemen alt tarafında ise o dönemde kullanılan neşterler ve çeşitli materyaller var. Burada da savaşa katılan kişilerin kişisel eşyalarını görüyorsunuz. Burada kep var. Şimdi burada bir liste görüyorsunuz ama bu ne listesi bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazsınlar. Burada da bir adet mektup var.
Bu da sanırım bir mektup. Bakın burada da 2 adet el yazısı mektup var. Şimdi burada aerostatikçi Mısov'u görüyorsunuz. Altta da ona yazılan bir teşekkür mektubu var. Hemen onun yan tarafında da mühendis Glushkov'u görüyorsunuz. Şimdi geldik ikinci salona. Burada bir adet hendek kazan asker görüyorsunuz. Daha doğrusu siper kazan. Fotoğrafın hemen alt tarafında da o dönemden kalma bir mermi var. Hemen burada sağ tarafında o dönemde kullanılan motoru ve arabayı görüyorsunuz. Arabayı birazdan daha yakından göstereceğim. Şimdi burada 2 adet maket tank görüyorsunuz. Solda görmüş olduğunuz tank meşhur T-34 tankı. Bu da Bir Alman tankı. şimdi bu T-34 tankının Üstünde Za Rodinu yazıyor. bu kelime anavatan için anlamına geliyor. Maket tankların hemen altında burada sıra fotoğrafları var. Şimdi burada da o dönemde kullanılan tüfekleri görüyorsunuz. Bu tüfeklerin yalnız süngüleri çok uzun. Onu belirtmek gerekiyor. Yani bizde alışılmış olduğu gibi kısa değil. Burada da yine hatıra eşyalar var. Hemen hatıra eşyaların sağ tarafında o dönemlerde kullanılan topu görüyorsunuz. Burada miğfer var. Burada da yine bir adet süngü var. Şimdi burada Tayfun Harekatı'na katılan Alman liderleri görüyorsunuz. Bu savaşın bir diğer adı Moskova Meydan Muharebesi. Ancak Tayfun Harekatı denmesinin şöyle bir sebebi var. Bu harekatın adı Almancadan geliyor. Bakın burada Almanca belgeler var. Hemen sağ tarafta da yine bu harekat sırasında Almanların kullanmış olduğu Malzemeler var. bu harekat başarısızlıkla sonuçlanınca Barbarossa harekatı da başarısızlıkla sonuçlandı. Yani bu harekatı Rusların kazanması Almanların Barbarossa harekatını kaybetmesine neden oldu. Bakın yine el yazısı mektuplar var. Bu müzede 2. Dünya Savaşı'nda savaşan askerlerin hatıraları çok. Bunu size belirteyim. Bakın burada yine hatıra eşyalar var. Bu görmüş olduğunuz kırmızı şey bir Sovyet kitabı. Burada bir gazete haberi görüyorsunuz.
hatıraları daha yakından görüyorsunuz. Şimdi burada da yine 2. Dünya Savaşı döneminden kalma bir adet dürbün Ve altta da bir adet telefon görüyorsunuz. burada da yine hatıralar var. Şimdi burada yine o dönemden kullanılan bir adet bombayı ve 2 adet mermiyi görüyorsunuz. Burada yine hatıra var. Şimdi bu hatıraları yine yakından görüyorsunuz. Bunlar el yazısı mektup. Bu arada bu 12 numarada gördüğünüz eski bir çakmak. 11 numara bir satranç. Burada da o dönemde kullanılan posta pullarını görüyorsunuz. Şimdi burada da mektuplar, ondan sonra hatıra fotoğrafları var ama beni en çok etkileyen 4 numara oldu. Şimdi onu da anlatacağım. Şimdi burada görmüş olduğunuz saç o dönemde savaşan bir askerin karısının saçları. Sanıyorum ki bu asker savaşa gitmeden önce karısının saçından bir tutam aldı ve savaşta sürekli onu hatırladı. Pek detaylı bir bilgi yazmamışlar ama benim yorumum bu şekilde. Yani bu asker savaşta bu bir tutam saça bakarak sanırım karısını hatırladı. Bakın yine burada hatıra eşyalar. Bu görmüş olduğunuz komutanların çantası. 9 numara o dönemde kullanılan bir pipo. Gramofon. Hemen burada yan tarafta makineli tüfek görüyorsunuz. Bakın burada yine hatıra fotoğrafları var. Burada bir gazete haberi var. Burada da imzalı bir belge var ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada General Zhukov'un kıyafetlerini görüyorsunuz. Kişisel malzemeleri var. Hemen burada da hatıra fotoğraflar var. Size daha önceki bir videomda Zoya Kosmodemyanskaya'dan bahsetmiştim. Şimdi kendisinin kim olduğunu sizlere anlatayım. Kendisi bir Sovyetler Birliği kahramanıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından ele geçirilen bölgeleri ateşe verdi. Daha sonra bir Rus işbirlikçi sayesinde Almanlar bu kızı yakaladılar ve infaz ettiler. Almanlar bu kızı infaz ettiklerinde bu kız 18 yaşındaydı. Daha sonradan Sovyetler Birliği kahramanı unvanını aldı. Şimdi 2 numarada Zoya'nın ailesine yazdığı mektubu görüyorsunuz. 3 numarada da yine onun ailesiyle beraber olan fotoğrafını görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 5, 6 ve 7 numaralı fotoğraflar Zoya'nın hayatına ait. Hemen sağ tarafta da yine gazete haberleri, hatıra fotoğrafları Ve yine eşyaları yer alıyor.
Hemen burada. Az önce size aracı yakından göstereceğimi söylemiştim. Şu an o aracı yakından görüyorsunuz. Bu da yine o dönemlerde kullanılan bir araç. Hemen yine bu tarafta o dönemde kullanılan uzun namlulu bir silahı ve mermilerini görüyorsunuz. Burada da yine bir tüfek, kılıç var. Hatıra fotoğrafları. Burada o dönemden kalma el bombalarını görüyorsunuz. Mermiler, kovanlar. Burada bir Mauser tüfeğini görüyorsunuz. Alman yapımı. Buradaki tüm malzemeler Almanlara ait. Burada Adolf Hitler'in komik bir karikatürünü görüyorsunuz. Bu arada burada Morse alfabesinin kullanıldığı bilgilendirmeleri de görebilirsiniz. Bu arada hemen üst kısımda sizlere göstermek istediğim bir yazı var. Şimdi burada bizim enerjimiz, bizim gücümüz
Bizim hayatımız Moskova'yı savunmak için yazıyor. Burada da yine hatıra eşyalar var. Burada bir gazete haberini görüyorsunuz. Bu arada az önce gösterdiğim size bu görsel Joseph Stalin'in 1941 yılında Mayakovskaya metro durağındaki konuşmasında. Hemen bu yan tarafta kuşatılmış olan Moskova şehrinde Moskovalıların günlük hayatını anlatan bir daireyi görüyorsunuz. Şimdi burada 1940 yılında Moskova metrosu çalışanlarını görüyorsunuz. Burada da metro çalışanların taktıkları rozetler var. Bu göstermiş olduğum rozet Stalin rozeti. Şimdi burada da Mosenegro hidroelektrik santrali ölçüm cihazını görüyorsunuz. Duvarlarda yine afişler var. Şimdi burada size az önce bahsettiğim hidroelektrik santralinde kullanılan malzemeler var. Bu görmüş olduğunuz bir miliamper metre. Burada bir dergiyi görüyorsunuz. Burada yine ölçüm cihazı ve mektuplar var. Burada önemli evraklar var. Burada da 2 adet fotoğraf ve 1 adet plan var. Son olarak bunları da göstereceğim bu katta. Ve şimdi müzenin 2. katına çıkacağız. Bu arada bazı katlar şu an restorasyonda olduğu için size onları gösteremeyeceğim. Bilginiz olsun.
Hemen burada görmüş olduğunuz kıyafet bir kamuflaj. Orada burada harika bir büst var. Size bu göstermiş olduğum büst General Dovator'un büstü. Burada da Dovator'a ait fotoğrafları görüyorsunuz. Burada Krasnaya Zvezda isimli bir gazeteyi görüyorsunuz. Krasnaya Zvezda Kızıl Yıldız demek. Şimdi bu 2 numarada görmüş olduğunuz şey Rusların çok meşhur şapkası olan uşanka. Yine burada Krasnoarmenskaya Pravda isimli gazetenin haberini görüyorsunuz. Şimdi buradaki fotoğraflarda da Adolf Hitler'i görüyorsunuz. Bu arada az önce size gösterdiğim bir Alman gazetesiymiş. Gazetenin adı Armee Zeitung. Yine burada da el yazısı mektuplar var. Şimdi burada Moskova savunmasına katılan askerlere verilen madalyayı görüyorsunuz. Hemen yan tarafta yine bir adet rozet var. Burada da bir adet altın yıldız madalyası var. Şimdi burada Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı sırasındaki 3 adet mareşalini görüyorsunuz. Soldaki
Alexander Vasilyevski, ortadaki Georgi Zhukov ve en sağdaki de Vasily Sokolyovski. Şimdi bu görmüş olduğunuz 6 fotoğrafta partizanlar var. Burası savaşı anlatan bölüm. Burada savunmadaki tankları anlatıyor görseller. Burada da Enya isimli birinin savaşa gidişini ve dönüşünü anlatıyor. Burası da 1945 yılında Berlin Savaşı'nı anlatıyor. 3 numaralı fotoğraf Kızıl Bayrağın dikildiği meşhur Reichstag. Az önce size göstermiş olduğum görsellerin yine alt kısmında hatıralar var. Şimdi bu fotoğrafta Minkiewicz isimli bir tane gazeteciyi ve onun almış olduğu madalyaları görüyorsunuz. 11 numara bir rozet, 12 numara bir nişan, 13 numara Königsberg'e katılanlar için verilen madalya, 14 numara ise Almanya'daki zafer için verilen madalya. Burada da Joseph Stalin'i görüyorsunuz. Burada da yine Joseph Stalin'in adının olduğu bir belge var. Bu belgeler de Stalin'e ait. Burada yine bir tane kitap görüyorsunuz. Burada yine rozetler ve madalyalar var. Şimdi az önce size göstermiş olduğum 2, 9 ve 11 numaralı madalyalar Sovyetler Birliği Silahlı Kuvvetlerine verilen madalyalar. Ve burada Sovyetler Birliği'nin meşhur kızıl bayraklarından bir tanesini görüyorsunuz. Lenin'in fotoğrafı var. Şimdi burada yine bir çeşit kızıl bayrak daha görüyorsunuz. Hemen onun yan tarafında böyle bir vagon görüyorsunuz. Vagonun üstünde "Biz Berlinliyiz" yazıyor. Şimdi burada da size az önce gösterdiğim bayrakta biliyorsunuz Lenin fotoğrafları vardı. Bayrakların arka kısımları da bu şekilde. Bunlar sanırım çeşitli yıllarda özel olarak basılan bayraklar. Şimdi burada da Almanya savaşta yenildikten sonra halkın Kızıl Meydan'da yaptığı kutlamayı görüyorsunuz. Hemen bu karşı taraftaki kırmızı alanda ise Moskova savunmasına katılan Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu kahramanlarının isimleri var. Siz şu an okuyamıyorsunuz ama bu isimler var. Burada savaş bittikten sonra Moskovalı askerlerin nasıl karşılandığını görüyorsunuz.
Burada 1945 yılında Berlin'de düzenlenen bir miting var. Такая форма была. Больше ее никогда не надевали. Только вот это вот, когда вот этот нам сдал, он участвовал в параде, его родственники нам отдали его форму. Şimdi burada bir adet üniforma ve burada ilk defa düzenlenen zafer geçidini görüyorsunuz. Вот обязательно, все, что здесь, обязательно было. Сапоги, вы видите, даже портик, все обязательно. Bu aynı zamanda Rusya'da düzenlenen ilk zafer geçidi. Bu ilk zafer geçidinde askerler bu görmüş olduğunuz üniformayı kullandılar. Картина. Şimdi burada Заседание. Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sırasındaki savaş komitesini görüyorsunuz. С Белоруссии привезли нам вот все эти экспонаты. Белорусы. Şimdi burada da yine kızıl bayrağı görüyorsunuz. Şimdi burada da Alexey Yeremenko'nun bir anıtını görüyorsunuz. Bakın burada da bir fotoğraf var. Bu fotoğrafın anıtını yapmışlar. Astay Moskvu. Anıtın adı. Az önce size gösterdiğim anıtın hemen yan tarafında burada da bir adet tablo görüyorsunuz. İnşalar var. Burada da çeşitli madalyalar ve rozetler var. Ve artık müzeden ayrılmanın vakti geldi.